Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün borcam pastası yani bilindik adıyla da ıslak kek tarifiyle sizlerleyim. Oldukça bereketli, 20 kişiye bile yetebilecek bu borcam pastasını buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce derin kaseme 4 adet yumurta ekledim. Yumurtalarım ufak olduğu için 4 adet yumurta ekledim. Sizin yumurtalarınız büyükse 3 adet de eklemeniz yeterli. Borcamız da büyük olduğu için zaten 4 adet yumurta anca yeterli olacak. Şimdi toz şekerini de 1 su bardağı ekliyorum ve beyaz köpük kıvamına gelene kadar karıştıracağım. İlk önce mikserimin düşük sonra yüksek ayarıyla beyaz bir köpük haline gelene kadar yumurtamızı karıştıralım. Yumurta ve sütümüzü 1 saat öncesinde oda ısısında bekletirseniz kekiniz ve pastalarınız daha güzel bir kıvamlı hale gelmiş olur arkadaşlar. Tabi bazen acil misafirimiz gelince bunun imkanı olmuyor. Ama imkanınız varsa 1 saat öncesinde bekletirseniz daha güzel bir kek elde etmiş olursunuz. Yumurta ve toz şekerin istediğim beyaz köpük kıvamını aldı. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı oda ısısında bekletmiş olduğum sütümü ekliyorum. Kullandığım su bardağı 200 miligram. Klasik su bardağıdır arkadaşlar. Bu bardaklarla yaparsanız her zaman ölçüleriniz tam tutar. Kakaomu da 2 yemek kaşığı ekledim. Sadece 2 yemek kaşığı tepeleme kakao yeterli. Çok da kekte kara rengi sevmiyorum arkadaşlar. Lezzetini de bozduğuna inanıyorum. O sebeple kakaoyu çok yoğun eklemiyorum. Bu ölçülerde 2 yemek kaşığı dolusu kakao eklerseniz yeterli gelecektir. Tabii ki sizler eğer çok yoğun kakao seviyorsanız yarım yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz. Şimdi 1 su bardağı unumu ekledim. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyeceğim. Sonrasında yine un eklemesi yapacağım arkadaşlar. Ben yarım paket daha kabartma tozu ekledim arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Borcam büyük olduğu için kekimin daha güzel kabarması için 1,5 paket kabartma tozu ekleyeceğim. İkinci su bardağına yakında unumu ekliyorum. Tam 1 su bardağı değil, 1 su bardağından bir parmak kadar eksik un kullanacağım. Her zaman un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Yumurtamızın büyüklüğüne göre de kullanacağınız un miktarı değişebilir. Malzemelerine göre de değişebiliyor. O sebeple lütfen verdiğim ölçülerde değil hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Bakın güzel bir kek yapmak için bu kıvam yeterli. Kakao da olduğu için içinde kek hamuru çabuk pişer ve hemen kurur. O sebeple çok fazla un eklemeyin. 2 su bardağından bir parmak kadar eksik un kullandım. Ölçüleri dikkatli vermeye çalışıyorum sizlere. Bu ayrıntıları birazcık üzerinden geçtiğim için de umarım sizlere sıkmıyorumdur. Güzel bir kek yapmanız için ayrıntılarını tam anlamıyla size söylemek istedim. Borcamda çok az sıvı yağla yağladıktan sonra hemen kek hamurumu borcamıma ekleyeceğim. Sizler daha ufak borcamda da yapabilirsiniz. Ben büyük borcam tercih ettim. Kakaolu kekler normal sade keklere göre daha çok pişer. Kakao kekimizi daha çabuk kurutup ve pişmesini sağladığı için özellikle kek hamurunu koyu tutmamaya özen gösterelim. Bunu bir kez daha belirtmiş olduktan sonra şimdi borcamın her tarafına hamurun yayılmasını sağlıyorum ve birazcık da tabanını tezgahıma vuruyorum borcamın havasının çıkması ve her yerinin eşit düzlükte pişmesi için. 10 dakika ısıtılmış fansız ayarda orta rafta kekimi pişirmeye gönderiyorum. Mutlaka fırınınızı fansız ayarda keklerinizi pişirmeye özen gösterin. Kekim fırında pişerken hiç zaman kaybetmeden sosunu yapıyorum. Sosumun ılık olması gerekiyor. Kekim büyük borcamda bol soslu da sevdiğim için 2,5 su bardağı süt ekleyeceğim. 2,5 su bardağı süt gerçekten yeterli oluyor arkadaşlar. Sosu da çekince eğer kekiniz beklerse o zaman kuru bir kek pasta elde etmiş oluyorsunuz. Büyük borcamda yapıyorsanız lütfen bu ölçülerde yapın. Aksi halde kuru bir pasta ve ıslak kek yemiş olursunuz. 1 su bardağı dolusu toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Ve şimdi kakaosunu da ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Dediğim gibi çok koyu ve kara olmasını istemediğim için ben 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum.
2 kaşık tepeleme kakao yeterli. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve ocağımın üzerinde pişirmek üzere alıyorum sosumu. Orta göz ocakta sosum kaynayana kadar pişireceğim. Kaynadıktan sonra da 3-4 dakika kaynatmamız yeterli olacak arkadaşlar. Sosumu güzelce karıştırıyorum. Başından ayrılmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Daha güzel kıvamlı bir sos olması için güzelce arada karıştırarak başından kaynayana kadar sosumuzun ayrılmayalım. Sosumuzun da mutlaka ılık, kekimizin de ilk sıcaklığının çıkması gerekiyor. Ona göre eğer zamanınız yoksa sosu kek pişirmeden önce de yapabilirsiniz. Sos kaynamaya başladı. Hemen şimdi ocağımın altını kısıyorum. Orta ateşte 3-4 dakikada bu şekilde kaynatacağım arkadaşlar. Çok fazla koyulaşmaması için mutlaka ocağın altını kısalım. Orta ateşte 3-4 dakika daha kaynatalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel başka tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede daha yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Sosum pişmişti. Kenara alınmaya bıraktım. Bu arada kekim de pişmiş. Hemen fırından çıkarttım. Ve şimdi dilimlere ayıracağım arkadaşlar. İstediğiniz büyüklüklerde dilimlere ayırabilirsiniz. Keki de yumuşacık olmuş. Keserken bile bunu hissedebiliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kıvamla hiç çatlamayan tam kıvamlı bir pastamızın keki oldu. Dilimledikten sonra sosumuzu dökersek daha güzel her yerine eşit şekilde dağılmış olur sosumuz. İlk sıcaklığı çıkan kekimin üzerine yine tekrar ilk sıcaklığını çıkartıp ılık olan çikolata sosunu döküyorum. Çok sıcakken asla dökmeyin çikolata sosunuzu. Aksi halde hamurlaşma olur. Kekimizde de hamurlaşma olduğu için kötü bir lezzet olur arkadaşlar. Her yerine bolca sosundan gezdiriyorum. Eğer çikolata sosunuzu zamanınız yoksa ılıtamayacaksanız soğuk suyun içinde de kekiniz pişene kadar birazcık ılık hale getirebilirsiniz. Sosunu güzel çekmesi için en az 1 saat 2 saat kadar dinlenmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi sosunu çok güzel çekmiş arkadaşlar. Üzerini Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Sizler arzuya göre Antep fıstığı tozu veya fındık tozu da ekleyebilirsiniz. Benim gibi Hindistan cevizi de seviyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Hem bu şekilde gerçekten sade ve daha güzel olmuş oluyor. Üzerinde meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Sadece Hindistan ceviziyle çok lezzetli güzel bir pasta oldu. Az malzemelerle harika ve güzel bir pasta olmuş oldu. Islak kekimiz 20 kişiye bile yetebilecek bir ölçüde olmuş oldu arkadaşlar. Tabii bizim evde bir gün bile dayanmayan bu güzel pastayı sizler de bu tarifle denerseniz çok memnun kalacaksınız. Hemen sizler için kıvamını göstermek istiyorum. Sosunu da çok güzel çekmiş. Bir gün bile geçse kurumayan bir soslu kek oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Bakın hemen ne kadar güzel yumuşacık pasta kıvamında bir ıslak kek oldu. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.